Ve haftanın son gününde Covid savunma planı çerçevesinde alışveriş listesini veriyor olacağım. Ve nereye geldik? Tabii ki hayatın ritmi markete. Yani daha doğrusu ritim marketçiliğe geldik diyebiliriz. Evet, bütün hafta boyunca sizlere anlatmış olduğumuz ürünleri adeta bir araya getirdik. Dolayısıyla Covid-19 pandemisinde savunma planı, 5 günlük savunma planı. Bu plan ne işe yarayacaktı? Bağışıklığımızı adeta güçlendirecek, beton gibi yapacak ve bizleri hastalığa karşı savunmamızı en yüksek seviyeye yükseltecekti. Dolayısıyla market alışverişi. Peki market alışverişi burada böyle ama bizim arkadaşlarımız nasıl yaptı onu da ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşıyor olacağım inşallah. Şimdi ne yaptık? Markete geldik. Markete geldiğimizde ben tabii en başta arabadan inerken bir sürü panik orada başlıyor. Ama arabadan inerken ilk ne yapmak lazım? Belki de koruyucu gözlük falan da almakta fayda var. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalar koruyucu gözlük kullanmanın veya gözlük kullanan kişilerin Covid-19'a yakalanma riskinin takmayan insanlara göre daha fazla olduğunu tespit ettiler. Tabii ben de böyle oldukça büyük gözlükler olduğu için diğer taraftan böyle gözlükler de takmıyorum. Hiç bunlara gerek yok. Yani hani şimdi pandeminin ilk başladığı dönemlerde bunları çok görüyorduk. Ondan sonra biz tabii hastanede falan adeta kullanıyoruz. Bildiğiniz kayak gözlüğü gibi ama koruyucu gözlük. Çünkü etrafından görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey kaçırmıyor ama çok da güzel bir maskeniz olması lazım. Dolayısıyla gözlüğünüz varsa gerek yok ama gözlüğünüz yoksa standart basit koruma gözlükleri arabalarınızda olabilir. Ondan sonra biz deneylerde kullandığımız bu gözlükleri yanınıza taşıyabilirsiniz. Dolayısıyla markete girdiğinizde gözlüğünüz olsun. Şimdi eldiven ilk zamanlarda çok soruluyordu. Eldiven kullanmaya gerek var mı? Şimdi öyleydi ki adeta eldiven giyen kişiler eldivenin üzerine dezenfektan falan sıkmaya başladılar. Şöyle market reyonundan ödünç alalım hemen birazcık. Şöyle bir tanesini alayım hatta buraya koyayım. Ondan sonra böyle efendim yaparlardı eldivenin üstü. Ya eldivenin üstünü dezenfekte etmenin bir şeyi yok yani hani size bir şey katmayacak. Ama şu doğru, eğer eldivenle bir yerde zaman geçiyorsanız o zaman eldiveni de en azından temizleyebilirsiniz. Sürekli değiştirmediğiniz bir alandaysanız markette bu da mümkün. Ama maskenizi hiçbir zaman ihmal etmiyorsunuz. Poşetleriniz var. Ondan sonra ve markette alışverişe başlayacaksınız. Covid-19 savunma planı çerçevesinde markette ilk bölümümüz neydi? Manav reyonuydu. Peki burada neler almamız gerekiyordu? En başta söyleyelim. Şimdi yeşil yapraklı sebzeler. Aşağıda işte burada pazılarımız var, ıspanaklarımız var, brokolimiz var. Ondan sonra işte pazımız var filan. Koyu yeşil yapraklı sebzeler bizler için oldukça önemli. Çünkü neydi? Nitrik oksit salınmasını ve sentezini arttırıyordu vücutta. Nitrik oksit ne işe yarıyor? Akciğerlerimizde damarların rahatlamasını, genişlemesini ve alveollerde yani hava kesiciklerinde, akciğerin içindeki o hava kesiciklerinde kanla oksijen arasındaki geçişi sağlıyor. Dolayısıyla kanın iyi oksijenlenmesini sağlayarak hastalığı eğer hastaysanız da rahat bir şekilde atlatmanıza vesile olacak diyoruz. Dolayısıyla yeşil sebzelerden mutlaka almamız lazım. Şöyle evet markete gittiğinizde eminim aynı tablo başınıza gelmiştir. Ondan sonra ben pazıyı seviyorum ama asıl biliyorsunuz brokolili bir tarif vermiştik. Brokolinin yanında ne tavsiye etmiştim? Mantar tavsiye etmiştim. Ondan sonra mantarlarımız da burada yukarıda kestane mantarları da gelmiş. Mantarı neye benzetmiştik? Onu da söyleyelim. Mantarı neye benzetmiştik? Mantarın içerisinde şöyle mantarı açalım. Şöyle açtım. Koyuyorum birazcık. Bunu da kırdım. Mantara baktığımızda şuradaki adeta hava kanallarını görüyor musunuz? Hava kanallarını görüyor musunuz? Akciğeri andırıyor adeta. Dolayısıyla bunu biz akciğerimiz için yiyoruz. Mantarlar solunum sistemi için oldukça kıymetli. Dolayısıyla mantar eve giderken alıp götürmenizde ve yemeklerinize koymanızda fayda var. Bizim sosyal medya hesaplarımıza girip eğer brokolili mantar kavurma tarifimizi, sote tarifimizi görürseniz de eminim sosu falan vesaire hepsi adeta fonksiyonel bir tarifti. Ondan sonra çok faydalanacaksınız. Brokoli biliyorsunuz bağışıklık sisteminizde hızlanmasını ve olası bir hastalık durumunda da bağışıklık yanıtınızın en güçlü noktaya gelmesine vesile olacaktı. Dolayısıyla bunları söyledik ama diğer taraftan biberler önemli. Kırmızı biber olabilir, işte sarı biberler olabilir ama biber kendi içerisinde C vitamininden oldukça zengin. Dolayısıyla biz C vitamini kaynakları da almak istiyoruz madem. Biliyorsunuz vitaminler bölümünde de konuştuk.
Efendim biberlerimizi de şöyle dolduralım. Hatta bunun yanına birazcık da şu biberlerden de eklemek istiyorum. Biberin yeşili de çok fark etmez. Özellikle bu bell pepper dedikleri, yani büyük dolmalık biber dedikleri biberler oldukça vitamin açısından daha da zengin diyebilirim. Şimdi bir de doğal katil hücrelerimiz vardı. Doğal katil hücrelerimiz için bakıyorum burada. Evet, bu markette kalmamış. Tabii ki her markette olacak diye bir şey değil. Ama yaban mersini de almanızı tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla listemize yaban mersini de eklemiş olduk. Sonra geldik et ve balık reyonuna. İşte tabii birazcık da belki şarküteri reyonuna, ama kasap reyonundan özellikle alışveriş yapmanızı istiyoruz. Somon alırsanız veya yağlı balıklar alırsanız, burada görmüş olduğunuz gibi sardalya var veya hamsi olabilir. Onun dışında somon olabilir. Bunlar oldukça D vitamininden zengin ve omega 3'ten zengin oldukları için yine bağışıklık sisteminizi çok iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Ama onun dışında da proteine mutlaka ihtiyacınız var. Dolayısıyla et almadan geçmeyin diyorum. Peki başka ne alabiliriz? Başka, şimdi süt ürünleri biraz alerjen olabiliyor. Süt ürünlerini hani çok aşırı da tercih etmiyoruz bu dönemde, ama özellikle kuru baklagiller hem lif açısından önemli, kan şekerimizi regüle etmek açısından önemli, dengede tutması için önemli. Dolayısıyla bitkisel protein ve aynı zamanda da çok iyi mineral kaynağı ve vitamin kaynağı oldukları için de mercimek benim favorim. Sarıları da var biliyorsunuz, illa turuncu almak zorunda değilsiniz. Sarı mercimek de var, yeşil mercimek de var, turuncu da var ve barbunya ve fasulye ikilisi bizler için olmazsa olmazlar arasında diyebilirim. Ve geliyoruz son bölüme. Destek. Eğer gıdalarınızla ilgili yeteri kadar destek alamadığınızı düşünüyorsanız, o zaman mutlaka vitamin reyonundan da vitamin alabilirsiniz. D vitamini ben gündelik olarak kullanıyorum. C vitamini de elimde mutlaka bulunuyor. Onun dışında şöyle bir bakalım. Burada bunlar da çinkolar. Çinko da elimde bulunuyor. Çinko ne kadar almanız gerekiyordu? Şunu hemen şeyleri hatırlayalım. D vitamini günlük yaklaşık 2000 üniteye ihtiyacımız var. C vitamini günlük 1000 miligram civarına ihtiyacımız var. Çinko ise yaklaşık 10-11 miligram veya 15 miligram dolaylarına kadar ihtiyacımız var. Ancak gıdalardan, yani çinkodur, proteindir, diğer minerallerdir, bütün gıdalardan alabiliyoruz. C vitaminini diğer taraftan alabiliyoruz. Etlerden D vitamini alabiliyoruz. Dolayısıyla besin tarafında bu işi çözmeye gayret edin. Ama velev ki besin tarafında çözemiyorsunuz, işte o zaman gıda desteklerini alabilirsiniz diyorum. Peki iyi bir uykuya ihtiyacım vardı. İyi bir uyku için vişneyi kendim alayım. Evde doğal melatonin kaynağı olan vişne suyumu, vişne şerbetimi kendim yapabilirim. Hem şeker oranını da kontrol altına alabilirsiniz, hem de vişne konsantrasyonunu daha yüksek tutabilirsiniz. Bunun için dondurulmuş vişne alıp evinizde kendiniz işleyebilirsiniz. Onu söyleyelim. Peki bağırsak mikrobiyotam için ne iyiydi? Bu alışveriş listesinde olmazsa olmaz yine yeşil çayımız önemliydi. Dolayısıyla yeşil çayımızı da alıyoruz, ihmal etmiyoruz. Diğer taraftan kuru yemişler omega 3 kaynağı ve lif açısından zengin, bağışıklık sistemi destekliyor. En fazla cevizde vardı biliyorsunuz. Ceviz omega 3 şampiyonuydu. Ondan sonra başka bakıyorum ve temizlik ürünleri. Evde biliyorsunuz bütün gizli kalmış yüzeylerinizi temizleyebilmek adına böyle çok pahalı anormal dezenfektanlara falan ihtiyacınız yok. Evinizi genel anlamda temizleyebilmek için bir ürüne ihtiyacınız var. O da şöyle çamaşır suyu. Çamaşır suyunu kendiniz alıp çözelti haline getirebilirsiniz. 1/100'lük, yani 100 birimlik bir ölçekte bir birim çamaşır suyu oldukça yeterli. Bunun için 1 litre, şöyle düşünün, 1 litrenin %1'i ne kadar? 10 mililitre değil mi? 10 mililitre. 10 çarpı 100 eşittir 1000 mililitre, yani 1 litre yapar. 10 mililitre ne kadardır biliyor musunuz? 20 damla, yani 20 damla çamaşır suyu 1 mililitre yapıyor. Dolayısıyla yani ne kadar? 200 damla demek ki. 200 damla da sizin neredeyse 2 yemek kaşığı gibi bir şey. Bütün alanlarda oldukça etkili olacaktır ve belki de renk kaybına önlemeyecek kadar düşük dozlarda bile kullanabilirsiniz. 1 litreye 4 tatlı kaşığı çamaşır suyu attığınız zaman bunu evinizdeki bütün yüzeylerde kullanabilirsiniz. Gıda yüzeylerinde kullanacaksanız da o zaman 1 litreye 1 tatlı kaşığı veya 1 yemek kaşığı gibi çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Ve market alışverişiniz bu şekilde. Covid-19 savunma planı çerçevesinde bu reçeteyi de vermiş olduk.